Düşmanın ego değil, onun bozulmuş taklidi. Tehlike, pusula olması gereken şeyin dümeni zorla ele geçirmesidir. Çoğumuz egoyu susturulması gereken bir gürültü, sökülüp atılması gereken bir parça sanıyoruz. Popüler kültür bunu alkışlıyor. Sosyal medya, kişisel gelişim kürsülerinde ego günah keçisi ilan ediliyor. Ya temelden yanılıyorsak? Belki sorun ego değil. Reddedilme korkusu, utancın ağır gölgesi ve görünüşü gerçeğin üstüne koyan bir kültür içinde eğrilmiş, çarpılmış bir ego. Onay topladıkça şişen, yalnız kaldıkça küçülen bir içsel çarpıklık. Wung'un diliyle söyleyelim. Ego, bilincin taşıyıcı omurgası. Ben diyebilmemizi, kim olduğumuza dair bir hikaye kurabilmemizi sağlar. Ego yoksa, uyanık bir özne de yoktur. Mesele, elçi olması gereken egonun tahta kurulmasıdır. O an kişiliği demir bir yumrukla yönetmeye başlar. Kontrol hırsı, imaj takıntısı ve dışsal onaya bağımlılık. Pusula tirana dönüştüğünde yönler karışır. Böylece insan yaşamaz, oynar. Memnun etmek için rol, uyum sağlamak için kostüm, incinmemek için yüze yapışan maske. Seçer. Sahne ışıkları parlak, kulis ise boş ve soğuktur. Ve bu bitmeyen performansın bedeli kemirgendir. Sessiz, ısrarlı, derine işleyen, içten içe tükeniş, ilişkilerde yüzeyselleşme, kendi öz sesinden yoksun bir hayat. Kalıcı bir duygusal yorgunluk, içte oyuk bir boşluk, kimlikte çatlaklar, kendi kendini sabote eden hamleler ve özden derin bir kopukluk. Wung, bu tabloya ego şişkinliği der. Bilincin, kendi ürettiği maskelerle patolojik biçimde özdeşleşmesi ve varlığın daha sahici katmanlarıyla temasını yitirmesi. Daha sinsi olan, şişkin egonun kendi başına devreye girmesidir. Bilinç dışındaki kompleksler aracılığıyla devreye girer. Belirli koşullarda kişiliği ele geçiren, yoğun duygularla yüklü psişik örüntüler. Bu yüzden, dışarıdan olgun görünen biri tek bir sivri cümlede birden küskün bir çocuğa dönüşebilir. Kendine güvenen bir profesyonel, otoritesi sorgulandığında kaba ve zorba bir figüre kayabilir. Ego, kompleksleri dizginleri kaptığında algı bozulur, tepkiler manipüle olur. İlişkiler, fırsatlar ve kişinin kendi potansiyeli sabote edilir. Wung'un çözümü egoyu yok etmek değil, dönüştürmektir. Ego, benliğe, ruhun düzenleyici merkezine, özgünlüğün ve içsel bütünlüğün kaynağına yeniden ankraj almalıdır. Bu bağlanma ne hızlıdır ne de yüzeyseldir. Psişik bir yolculuktur. Öz, gözlem, yüzleşme ve dağılmış parçaların yeniden örgülenmesi. Ve ego hükümdar değil hizmetkar olduğunda, birey Wung'un gerçek otorite dediği şeyi tadabilir. Var olmak için kendini kanıtlamaya ihtiyaç duymayan, sakin ve derin bir iç güç. Bu video, sözünü ettiğimiz sürece derinlemesine bir bakış sunuyor. İçeriği, Wung'un egoyu bilinç dışı ilişkileri ve benliğin fenomenolojisine dair en keskin ve en dönüştürücü çözümlemelerinden hareketle kurgulandı. Dersin ilerleyişinde, egonun neden bu şekilde davrandığını, yaşamak yerine hayatta kalmaya ayarlanmış kalıplarla nasıl biçimlendiğini ve ne narsisizme ne de sahte tevazuya düşmeden bilincin merkezi rolünü nasıl geri alabileceğinizi katman katman kavrayacaksınız. Sağlıklı ego ile şişirilmiş ego arasındaki karışıklık, çağımızın büyük psikolojik trajedilerinden biri. Öz saygının kibirle, özgünlüğün ise kendini övmekle karıştırıldığı bir dünyada, dengeli bir bilinçli kimlikle şişkin ego arasındaki sınır neredeyse gözden siliniyor. Wung, egonun çoğu zaman kötü adam gibi damgalansa da aslında temel fakat kırılgan bir psişik yapı olduğunu erken fark edenlerdendi. Bu yapı korku, reddedilme ve doyumsuz onay ihtiyacıyla biçimlendiğinde, ruhu parlak ama boğucu bir zırh. Oysa sağlıklı ego her şeyden önce işlevseldir. Bilinci toplayan derleyen bir merkez, kişiye dünyada yol bulma, karar verme, sınır çizme ve tutarlı bir kimlik duygusunu sürdürme kapasitesi kazandırır. Wung'un önerisi egoyu yok etmek değil, eğitmekti. Sağlıklı bir ego ne duyulmak için bağırır, ne korunmak için şişer, ne de var olmak için etiketlere yaslanır. Bütünü değil, bütünün bir parçası olduğunu bilir. Bu sayede ruhun diğer boyutlarıyla, özellikle de benlikle diyalog kurabilir. Buna karşılık, şişkin ego kendi karikatürüne dönüşür. Gösteri büyür, öz kısılır. Ego çoğu zaman acı ve travmaya verilen bir karşılıktır.
gerçek özü kucaklamayan bir çevrede dayanmak için kurulmuş geçici siper. Kişi, daha çocukken, kendini olduğu gibi göstermenin cezayla, reddedilmeyle, aşağılanmayla ya da terk edilmekle sonuçlanabileceğini öğrenir. Böylece uyum başlar. Karakterler icat edilir, roller üstlenilir. Koruyan ama giderek daralan sosyal yüze yapışan maskeler takılır. Ve toplum bu maskeleri ne kadar alkışlarsa, onları bırakmak o kadar zorlaşır. Şişkin ego giderek doğrulamaya bağımlı hale gelir. Dış bakış olmadan oksijenini onaydan alır. Varlığını başarılı, hayranlık uyandıran, zeki, spiritüel gibi geri dönülmez idealize edilmiş bir imajın sürdürülmesine bağlar. O imajın ardında ise güvensizlik, ifşa edilme korkusu ve iç dünyadan artan bir kopukluk birikir. Wundt bu tabloyu bir tür sahiplenme olarak yorumlar. Ego, benliğin yerine geçer ve her şeyi kontrol etmek ister. Zihinle, statüyle ya da ince manipülasyonlarla yönetilemeyen hiçbir şeye güvenmez. Buradaki ölümcül yanılgı, sorunu egonun büyüklüğünde sanan yüzeysel teşhis. Kapılmaktır. Oysa asıl mesele egoyla körü körüne özdeşleşmektir. Boyut değil, bağlanma biçimi zehirler. Şişkin egoya sahip biri zorunlu olarak özgüvenli değildir. Tam tersine, özdimajını tehdit eden her ipucu karşısında tetikte yaşar. En küçük eleştiri, en ufak reddedilme ya da minimal bir başarısızlık bile içsel bir çökme anı gibi hissedilir. Çünkü şişkin ego hataya izin vermez, kusurlara tahammül edemez. Mükemmel olmak zorundadır. Aksi halde çöker. Sağlıklı ego ise belirsizliğe dayanır. Sınırlamalarını fark eder, yıkılmadan durur. Gülebilir. Kendine gülebilir. Fikrini değiştirebilir. Kimliği bir ideale zincirli değil, daha derin ve istikrarlı bir merkeze ankrajlı. Olduğu için yanıldığını kabul edebilir. Benlik. Sağlıklı ego ile şişkin ego arasındaki ayrım sadece teori değildir. Gerçek bir özabilgi sürecinin kalbidir. Şişkin ego, yanıltıcı bir anlatıyı sürdürmek için yaşarken, sağlıklı ego, acıtsa da, statü kaybettirse de, insanı eski benlik hikayesini bırakmaya zorlasa bile gerçeğe alan açar. Peki şişkin ego kişiliğe bütünüyle hakim olursa ne olur? Tepkilerinizi, ilişkilerinizi, en mahrem kararlarınızı yönetmeye başladığında geri dönüşü zor bir eşik. Egonun sahiplenmesi. Bir sonraki bölümde bunu açacağız. Bu içerik size anlamlı geliyorsa, abone ol tuşuna dokunun, desteğiniz fark yaratır. Desteğiniz için teşekkürler. Kendi egom beni ele geçirebilir mi? İlk bakışta tuhaf gelebilir. Sonuçta ben, dünyanın uyaranlarına otomatik olarak tepki vermiyor muyum? Wundt, sorunun tam burada belirdiğini söyler. Ego, ruhsal aygıtın yalnızca bir parçasıdır. İç ve dış dünya arasında bir köprü, bilincin arayüzüdür. Ne var ki ego, toplumsal rollerle, çevrenin beklentileriyle, tanınma arzusuyla tümden özdeşleştiğinde aracı olmaktan çıkar, tek sesli bir diktaya dönüşür. O noktada artık bir egonuz yoktur. Ego sizi sahiplenir. Wundt buna ego ele geçirilmesi der. Bilinç, kendisi için ördüğü imgeye öyle gömülür ki, sahnenin nerede bittiğini, varlığın nerede başladığını seçemez. Artık yaşamaz, bir cepheyi tutar. Üstelik bu cepheyi ne kadar iyi savunursa, kendi mahpusu olduğunu fark etmesi o kadar güçleşir. Dışarıdan her şey yolundadır. Kariyer, sosyal medya, ilişkiler. İçeride ise uğultulu bir sessizlik ve temel bir kopukluk duygusu hüküm sürer. Ego ele geçirilmesi, kusursuz bir hapishane gibidir. Parmaklıkları, kilidi, celladı. Ve insanı hapse atan, var olmayı hak etmek için taşımak zorunda olduğuna inandığı imgenin ta kendisidir. Bu zindanı ayakta tutan dış güçler değil, o imgeyle kurulan kör özdeşleşmedir. Sevilmek, kabul görmek, değerli sayılmak için olman gerektiği versiyona dönüştün. Fakat bu dönüşürken, savunmasızlığını, gerçek arzularını, kendiliğinden yaratıcılığını, kusurlu insanlığını koridorda bıraktın. Ele geçirilmiş ego teyakkuzla beslenir. Nasıl göründüğünü, hangi anlatıyı yaydığını sürekli denetlemeni ister. Bu kesintisiz izleme, muazzam bir psikik enerji harcar ve geriye fiziksel, duygusal ve varoluşsal kronik bir yorgunluk bırakır. Bir gecelik uykuyla geçmeyen türden. Ruhun yaşamsal merkezinden kopuşun yorgunluğu. Wundt'un işaret ettiği gibi, ego şiştiğinde bilinç dışıyla temas zayıflar.
Ego, sanki bütünün kendisiymiş gibi genişler ve benlikle olan bağını keser. Tehlikenin özü bu kopuştur. İçsel pusula susar. İmajına yönelen her tehdide karşı ego otomatik pilota geçer, takıntılı tepkiler üretir. Böylece eleştiri kişisel saldırıya, başarısızlık trajediye, farklı görüş hakarete dönüşür. Ele geçirilmiş ego her daim görünmez bir savaşın içindedir. Gerçek olmayan ideal benliği koruma savaşı. İroni şu, imajı kontrol etmeye bu denli uğraşan ego, bizi daha kırılgan kılar. Zeki, başarılı, manevi, güçlü gibi sabit bir rolle ne kadar özdeşleşirsek, o anlatıya meydan okuyan her şey karşısında o kadar savunmasız oluruz. En ufak bir çatlak bile varoluşsal bir tehdit gibi hissedilir. Yaralanan benlik değil, maskedir. Fakat maskeyi taktığını unuttuğunda acı elbette gerçektir. Bu sahiplenmeden çıkmak için özgün olmak istemek yetmez. Önce bu mekanizmanın nasıl kurulduğunu ve gündelik hayatta nasıl çalıştığını görmek gerekir. Tam burada Wung'un en incelikli katkısı devreye girer. Ego kompleksleri kuramı. Kompleksler, en beklenmedik anda dizginleri kapar. Eleştirildiğini, reddedildiğini, ifşa olduğunu ya da kontrolü kaybettiğini hissettiğinde. İçeride alt kişilikler örgütler. Böylece farkındalıkla seçim yapma özgürlüğünü içeriden sabote eder. Bir sonraki bölümde bu karanlık ama öğretici alana dalacağız. Çünkü işleyişlerini anlamak, ruhunun direksiyonunu yeniden eline almanın ilk adımıdır. Hiç, önemsiz bir eleştiriye sanki tüm kimliğin sorgulanmış gibi aşırı tepki verdiğini fark ettin mi? Ya da bazı durumlarda geri çekilip görünmezleştiğini. Bazen de daha güvensiz, saldırgan ya da itaatkar bir yanının davranışları devraldığını. Böyle anlarda bana ne oluyor? Diye sorman boşuna değil. Bunun bir adı var. Wung'un dediği gibi ego kompleksleri. Kompleksler, bütünleşmemiş duygusal deneyimlerin etrafında oluşmuş özerk alt kişiliklerdir. Bilinç dışı kalsalar da enerji, amaç ve hatta kendilerine özgü bir kimlik taşırlar. Sadece özellik değiller. İçeride yaşayan, belirli tetikleyicilerle uyanıp kontrolü ele geçiren psikolojik varlıklardır. Bu olduğunda, kim olduğunu bir anlığına yitirir. Acı, utanç, korku ya da kendini koruma ihtiyacının biçimlendirdiği bir karaktere dönüşürsün. Wung, bizim komplekslerimiz yok. Kompleksler bizi yönetir derken tam da bunu kasteder. İnsan, kendini istikrarlı ve rasyonel sanabilir. Oysa çoğu zaman ruhun parçalanmış odacıklarından gelen itkiler tarafından yönlendirilir. Şişkin ya da zayıf yapılandırılmış bir ego ise, bu işleyiş için kusursuz bir zemin sunar. Düşün, eleştirildiğinde orantısız bir öfkeye kapılan biri. Bu, sağlıklı egonun tepkisi değildir. Aktif bir aşağılık kompleksinin yankısıdır. Çocukluktan kalan eski bir yara olabilir. Eleştirinin reddedilme, aşağılanma, dışlanma demek olduğunu öğrenmiştir. Kompleks, gizli bir yazılım gibi otomatik, tekrarlayıcı ve yoğun tepkiler üretir. Ve bastırıldıkça güçlenir. Çünkü bilinç dışı yok olmaz, sadece doğru anı bekler. Yine, çok yetenekli olmasına rağmen terfi eşiğinde kendini sabote eden birini düşün. Burada kompleksi besleyen, değersizlik inançları ya da ifşa olma ve başarısızlık korkusudur. Bu kalıplar çoğu kez travmatik, hiçbir zaman tam anlaşılmamış ya da duygusal olarak sindirilmemiş deneyimlerden kök alır. Ego bunları bütünleştirmek yerine bastırmayı seçtiğinde, kompleks gölgede serpilir. Kompleksler yalnızca tekil arıza noktaları değildir. Paralel kimlikler gibi işleyen iç sistemler kurarlar. Günün çoğunda nazik ve dengeli olabilirsin. Ama duygusal tehdit anında soğuk, tepkisel ya da itaatkar bir versiyonun ortaya çıkabilir. Bu ikiyüzlülük değil, psişik parçalanmadır. Bu anlar, egonun direksiyonda olmadığının kanıtıdır. Bilinç dışına sürgün edilmiş ama ifade için hala çırpınan parçaların tarafından ele geçirilirsin. Wung'a göre anahtar, kompleksleri yok etmek değil, yerlerine oturtmaktır. Işığı aç, tezahürlerini izle, tetikleyicilerini tanı, o anlarda zihne hükmeden iç sesleri adlandır. Ancak bu tür bir farkındalıkla parçaları yeniden bütünleyebilir ve egonun, bilinç dışının kaba akımları karşısında özerkliğini geri verebilirsin. Wung'un egoyu bilinç dışı ilişkilerine dair yazdıkları şunu hatırlatır. Özerk kompleks, ruhun içinde küçük bir iblis gibidir. Kritik anlarda kumandayı alır ve bizi kendi bilinçli irademize karşı harekete geçirir.
Bu iblisler kovulmayı değil, anlaşılmayı ister. Dönüşümün başladığı yer tam da burasıdır. Yine de yalnızca ad koymak yetmez. Sıradaki adım, onlarla birleşmeden, ortaya çıktıkları anda onları tanıyabilmektir. Çünkü uyaran ile tepki arasında bir alan vardır ve gücün, işte o alanda filizlenir. Bir sonraki bölümde tam olarak bunu açacağız. Ego yeniden ele geçirmeye hazırlanırken, otomatik pilottan nasıl çıkar ve varlık netlikle nasıl gözlemlersin? Hayatın kontrolünü eline almanın ilk pratik eşiği budur. Öz sabotaj bir karakter kusuru, tembellik ya da düşük özsaygı değil. Mutluluğuna, gelişimine, potansiyeline mal olsa bile kontrolü korumayı amaçlayan egonun geliştirdiği karmaşık bir psişik stratejidir. Bunu görmek için egonun asıl işlevine, yani bilincin bütünlüğünü koruma görevine dönmek gerekir. Ego, seni mutlu etmek için değil, seni hayatta tutmak için evrilmiştir. Tehlikeyi öngörmeyi, reddedilmekten kaçmayı, beklentilere uymayı öğrenir. Düşmanca bağlamlarda, işlevsiz aileler, baskıcı okullar, özgünlüğü cezalandıran kültürler, ego katılaşır, savunmacı ve kuşkucu hale gelir. Savunmasızlığı tehditle, değişimi riskle, büyümeyi tehlikeyle karıştırır. Böylece, kurtulmaya çalışsan bile, sabotajı bizzat ego gerçekleştirir. Sevdiğin projeye başlamak üzereyken ertelemeye sığınırsın. Sağlıklı ilişki kurarken duygusal olarak kapanırsın. Bir büyüme fırsatında açıklanamaz bir korku yükselir. Bu ne kötü şanstır ne tesadüf. Ego, yeni ve özgün olana, yıllarca parlatılmış imaj için bir tehdit gözüyle bakar ve seni tanıdık alanda tutmaya çalışır. İşte ego kompleksleri burada devreye girer. Eski bir yara tetiklendiğinde ego, bilincin olgun biçimde işlemesine izin vermez. Bir kompleksi harekete geçirir ve o kompleks direksiyona geçip sabotaj dizisini başlatır. En sinsi yanı, her şeyin akıl kılığında gerçekleşmesidir. Vazgeçer, geri çekilir, kaçınır ve buna rasyonel dersin. Oysa gerçekte yalnızca bilinç dışı özkoruma kalıplarına itaat edersin. Wung bu süreci neredeyse cerrahi bir kesinlikle betimler. Ego benlikten koptuğunda, gerçek ile yansıtmayı ayırt edemez. Özdimajı korumayı, doğruyu yaşamaktan üstün tutan sembolik bir hayatta kalma moduna geçer. Bu yüzden, özgünlüğe atılan her adım daha doğmadan tehdit sayılır ve otomatik olarak sabote edilir. Nasıl işlediğini görüyor musun? Yaşamın başkalarının onayını almaya ayarlıysa, ego kendini iyi, yardımsever, uyumlu bir imaj etrafında örgütler. Sınır koymak, hayır demek ya da ihtiyaçlarını öncelemek, kimliğine ihanet etmişsin gibi hissettirir. Sonra geri çekilir, vazgeçer, kendini silersin. Ardından da dik duramadığın için kendini suçlarsın. Bu zayıflık değil, maskeyi koruyan bir komplekstir. Bir de yeterince iyi değilsin sözleriyle büyüyen biri. Yetişkinlikteki başarılara rağmen aşağılık kompleksi perde arkasında çalışır. Öne çıkma fırsatı doğduğunda ego alarma geçer. Ya başarısız olursan? Ya sahtekar olduğunu anlarlarsa? Yanıt çoğu kez aynıdır. Öz sabotaj. Ertelersin, dikkatini dağıtırsın, bedensel mazeretler üretirsin. Hepsi, o eski inancın yeniden doğrulanması riskinden kaçınmak için. Yine kompleks kazanır, benlik kaybeder. Bedel nedir? Yarım yaşanmış bir hayat, gelişmeyen ilişkiler, gerçekleşmeyen potansiyeller ve en kötüsü, kendini gizleyen kronik bir hayal kırıklığı. Yorgunluk, kaygı, hatta alaycılık kabuk bağlar. Ve zamanla, demek ki ben buyum, diye inanmaya başlarsın. Öyle değil. Bu, korumayı hapisle karıştıran, kötü yönlendirilmiş bir egonun yönetiminde kalmış haliniz. Döngüyü kırmanın yolu kaba kuvvet değildir. Egoyla savaşmak değil, onu anlamak, bu dinamiklerin ne zaman devreye girdiğini açıkça gözlemek ve ego-benlik ilişkisinin bağlarını adım adım yeniden kurmaktır. Ego, iç düşman rolünü bırakıp bütünlüğünüzün bilinçli müttefiki olduğunda, özsabotaj biter. Peki nasıl? Anın sıcağında bilinç dışı kalıplar tarafından ele geçirildiğinizi fark ettirecek rafine algıyı nasıl büyütecek, otomatik dürtülere rağmen özgürce hareket edebileceksiniz. Bir sonraki bölümde Wung'un tarif ettiği gerçek ego ustalığının 3 düzeyini ele alacağız. Yüzeysel öz yardımın ötesinde, cesaret, varlık ve olgunluk isteyen bir süreç. Eğer psişenizin rehinesi olmaktan çıkıp kendi hayatınızın direksiyonunu almak istiyorsanız, başlangıç noktası burası. Bu içerik size uyuyorsa,
Gölgenin ötesinde Wung'un temel fikirlerini, bilinçaltıyla diyaloglar ise bunları uygulamanız için 30 günlük bir rota sunar. İkisi de sabitlenmiş yorumda. Wung'un kastettiği egoyu kontrol altına almak, onu yok etmek ya da dürtüleri bastırmak değildir. Güçlendirmek ama şişirmemektir. Ego eğitilir, rafine edilir ve en önemlisi ruhun derin merkezi olan benlikle yeniden bağlanır. Benliğe hizmet etmeye başlayan ego, zorbalığı bırakır. Dış dünya ile iç gerçeklik arasında bilinçli aracı rolüne geri döner. Bu dönüşüm bir gecede olmaz, Wung'un bireyleşme dediği psikolojik olgunlaşma yolculuğunu gerektirir. Kişinin, daha önce reddedilen ya da bastırılanlar dahil, ruhsal yapısının tüm parçalarını bütünleştirdiği süreç. Bu yolda egoya hakimiyet 3 temel aşamada gelişir. 1. Ele geçirilişi fark etmek. İlk uyanıştır. Tutumların, duygusal tepkilerin ve kararların çoğunun özgür bilinçten değil, otomatik kalıplar, kompleksler, toplumsal maskeler ve atalarınızdan devralınan korkulardan türediğini görmeye başlarsın. Bu aşama rahatsız edicidir. Çünkü kontrolün sende olmadığını, belki de hiç olmadığını kabul etmeyi ister. Kendini memnun etmek, korunmak ya da bir imajı yaşatmak için hareket ettiğin anları acımasız bir dürüstlükle fark edersin. Sorular belirir. Bu kararı kim veriyor? Ben mi? Yoksa eski bir travma mı? Tepkim olgun mu? Yoksa çocukluk kompleksinin uzantısı mı? Böyle bir özasorgu, egosal yanılsamaları çözer. Ego, egemen kral değil, merkez boş kalınca tahtı geçici kullanan kötü eğitilmiş bir memur olduğunu idrak eder. 2. Tanımlamadan gözlemlemek. Dönüm noktasıdır. Hangi kompleksin etkide olduğunu fark ettiğinde, onunla birleşmeden tanıklık etmeyi öğrenirsin. Öfkeliyim yerine içimde öfke var demek. Başarısızım yerine bu, şartlandırılmış bir düşünce diyebilmek. Bu, Wung'un aşkın işlev dediği kapasiteyi devreye alır. Bilinçte ego ile bilinç dışı gibi iki karşıtı bir arada tutabilme yeteneği. Öfke, acı ya da korkuyu inkar etmez. Ama kimliğini onlara teslim etmezsin. Gözlemler, hisseder ve ders çıkarırsın. Ego, merkezin kendisi olmaktan çıkıp, merkezin sözcüsü ve temsilcisi konumuna yeniden yerleşir.